işlerimi, mutluluklarımı hep en saf ve temiz haliyle paylaşıyorum. Dostlar selam. Hava biraz yağmurlu. Umarım çok yağmurun sesi gelmez, rahatsız etmez sizi. Birazcık aslında tatlı böyle bir ses var, çıtır çıtır. Daha önce böyle bir araba videosu çektim, beğenildi. Yenisini çekmek istedim açıkçası. Çok samimi buldunuz, beğendiniz videoyu, güzel yorumlar geldi. Ben de gerçekten teşekkür ediyorum. Ve ya burada da hani gerçekten hani gerçek hayatta tanıştığım insanlar bana hani kamera karşısında nasılsan, videolarda nasılsan öylesin diyorlar. Bu da benim hoşuma gidiyor. Bu arada tanımayanlar için ben Oğuzhan Kızılkaya. Yaklaşık 5 yıldır Amerika'da yaşıyorum. E-ticaret danışmanlığı yapıyorum aslında. Girişimcilere danışmanlık vermeye çalışıyorum elimden geldiğince. Şu anda San Diego'ya gidiyorum. Orada birkaç işlerim var, onları halledeceğim. Hava da yağmurlu olduğu için Porsche ile gitmek istemedim. Hani hava güzel olsaydı belki hani yine böyle eğlene keyif yapa giderdim ama hava da kapalı, bayağı yağmur çiselip duruyor sürekli. Dedim Honda ile gideyim. Uzun yolda daha rahat oluyor yani. Dostlar şu an açıkçası bu videoda sistem kurmanın önemi üzerine konuşmak istiyorum sizlerle. Çünkü şu an yapabildiğim bir şey bu. Ben açıkçası yaptığıma inanıyorum. Bunun faydalarından, neden önemli olduğundan ve benim bu süreçteki planlarımdan size bahsetmek istiyorum. Şu an biliyorsunuz yani kitap işinde yaklaşık 2 yılı devirdik şu anki depomuzda. Ondan öncesinde de 1 yıllık böyle bir cherry pick yani part time olarak gezerek bu işi yaptığım bir dönem olmuştu. Şu an depoda 2 yılı devirdik ve sistem oturdu, çok güzel. Nazar değmesin, saat gibi işliyor. Şu an neredeyse depoya gitmeme gerek kalmıyor. Yani haftada böyle 1 günümü 2 günümü depoya ayırıyorum. Ve artık yeni bir business'a başlıyorum. Bu da eğitim ve danışmanlık olacak açıkçası. Çünkü gerçekten bu yolculukta sıfırdan geldiğim için çok büyük tecrübeler edindim. Ve hani buraya Work and Travel'la gelmiş, arkasından burada kalmış biri olarak ya birçok insanın geçtiği süreçten geçtim. Yani %99 insanın yaşadığı zorlukları yaşadım. Belki daha fazlasını yaşadım. Çünkü buraya daha farklı yollarla gelip işte öğrenci vizesi, yeşil kart vesaire, hani bu zorlukları yaşamayan insanlar da var. Eminim bu tecrübelerim onlara daha da faydalı olacaktır. Çünkü onlar daha kolay, daha güzel olan kısmında, hani kolaydan kastım yanlış anlaşılmasın, bazı zorlukların çoktan aşılmış halini yaşıyorlar burada, versiyonunu yaşıyorlar. Ben açıkçası kendi versiyonumu, kendi seviyemi, şu anki geldiğim konumu, bütün basamakları tek tek çıkarak ilerledim. Çünkü burada hiçbir tanıdığım yoktu, elimden tutan bir kimse yoktu, bana akıl verecek, beni yukarıya taşıyacak hiç kimse yoktu. Genel manada ben çevremdekileri hep yukarı taşıyan taraf oldum. Onlara farklı perspektifler katan bir taraf oldum. Çünkü Amerika'ya geldiğim günden itibaren benim kendi işimi yapmak, kendi depomu açmak, kendi çalışanlarımı almak vesaire gibi böyle kurumsallaşmak ve sistem kurup bunun içinden çıkmak gibi planlarım vardı. Bunlar benim hayalden öte planımdı aslında. Porsche almak, Rolex almak, bunlar benim hayallerimdi açıkçası. Ya gerçekten böyle tam dipten geldiğim için o zaman gerçekten cebimde yani 5 kuruş parasız gezdiğim için onlar benim için hayaldi. Paranın birimini kafamda açıkçası tam kurgulayamıyordum yani. Ama işimi kurmak gibi bir planım vardı ve bunu başardım. Allah'a çok şükür. Bundan sonra da bu eğitim, danışmanlık business'ını kurup bunu ilerletmek ve buradaki sistemin de daha sonra kendimi dışına almak istiyorum. Kitap sürecinden bahsedeyim biraz. Takip edenler, yakından takip edenler biliyor zaten. Ben 2020 yılında 2019, 2018 ve 19'da yaptığım, Amerika'da yaptığım sermayemle Amazon işine başladım. Ve bunu full time yapacaktım. Kafaya koymuştum. Önümde yani ne engel olursa olsun aşmaya hazırdım. Pandemi gibi bir süreç yaşadık. Açıkçası ben pandeminin olumsuz geçeceğini düşünmemiştim benim açımdan. Çünkü herkes evlerine kapanacağı için aslında benim yapacağım iş daha önemli bir hal alacaktı. Benim arkadaşlarım o dönemde çalışıp haftalık 2000-3000 dolar yaparken
normal zamanların 2 katı 3 katı para yaparken pandemi döneminde, çünkü herkes evindeydi, birçok insan çalışmak istemiyordu, işsizlik maaşı alıyordu vesaire. Ben oturup izlediğim eğitimleri tekrar izleyip notlarımı gözden geçirip Amazon işini full time olarak yapmayı kafaya koydum. Önce retail arbitraj zaten yapıyordum öncesinde. Ama mağazalar kapandığı için online arbitraj ve dropshipping'e ağırlık verdim. Bu 2020 yılının ilk 6 ayı online arbitraj ve dropshipping'de geçti. Açıkçası eBay'de de çok böyle güzel bir açık bulup maske, hand sanitizer ve eldiven satarak güzel paralar yaptım. Sermayemi katladım aslında. Daha sonrasında bir Türkiye tatili oldu. 3 ay gerçekten Türkiye'yi çok özlemiştim. İnanılmaz güzel bir tatil yaptım. Deşarj oldum. Kafamı sıfırladım. Tekrar döndüm Amerika'ya. New York'a geldim. Özel hayatımda bazı şeyler değişmişti. Bunlar beni hani duygusal olarak birazcık etkiledi. Ama beni daha da hırslandırdı açıkçası. O yüzden yani buradan eski kız arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hani bu biraz öyledir. Gerçekten eski dostlar, eski kız arkadaşlar, bunlar hayatınızda çıktıkları zaman oluşturdukları boşluğu bir şeyle kapatma içgüdüsüyle hareket edersiniz. Bu bazen iş olabilir, bazen kötü alışkanlıklar olabilir. Allah'a şükür ben bunu işle ve kişisel gelişimle kapattım. Böyle kötü alışkanlıklar vesaire olmadı hiç hayatımda. Kendimi bu süreçte daha fazla geliştirdim, daha fazla hırslandım. Derken kitap işine başladım. Arbitrajı bıraktım o dönem. Yine ufak ufak yaptığım oluyordu ama kitap bana daha o zaman doğru geldi. Çünkü bunu ayrı bir videoda anlatacağım ama Amazon'a başlamanın en kolay yolu gerçekten kitap biznesi arkadaşlar. Hani Amerika'daysanız bu böyle tabii ki. Türkiye'de olan arkadaşların bunu yapması birazcık zor. Çoğu hesapta zaten kitap satışı izni olmuyor. O sebepten dolayı ben kitap işine başladım. Bu videoyu da sizler için çekeceğim. Neden avantaj olduğunu tek tek anlatacağım. Şöyle küçük bir şu an örnek vereyim. Kitaplar ucuz olduğu için özellikle New York'ta 4 tane 5 tane kitabı ben bazen 10 tane kitabı 1 dolara alabiliyordum. Bağlamam gereken sermaye çok azdı. Çünkü ben yeni bir iş kuruyordum. En az 6 ay 1 sene cebimden yiyeceğim için bu sebepten dolayı arkadaşlar bu motorcular çok çılgın ya. Ya benim içim gitti şu an gerçekten. Harbiden deliler yani. Neyse. 6 ay 1 sene cebimden yiyeceğim için para kazanamayacağım bildiğim için bu şekilde maliyeti işte ya da daha düşük sermaye gereken bir işe başladım. Kitap işi oldu bu da benim için. Ben bu kitap işini 3 ay New York'ta bu şekilde 4 ay hatta gezerek evimin önce bodrum katında, daha sonrasında kiraladığım ufak bir garajda yaptım. Daha sonrasında Los Angeles'a taşındım bu işi çünkü büyük bir şekilde yapmak istiyordum. Burada işte arkadaşlarım vardı, onlar da o dönem wholesale işi yapıyorlardı vesaire. Biraz da hani onların bana vermiş olduğu güvenle buraya taşındım ve New York'tan da açıkçası çok sıkılmıştım. Zaten Kaliforniya'da benim hayalimdi. İşte burada böyle karavanla yaşamak vesaire gibi böyle daha romantik hayallerim vardı ama buraya gelince karavan olayının da öyle olmadığını anladım yani. Cidden full time karavanda yaşanmaz. Burada evsizler ya da psikolojisi cidden bozuk, çok değişik insanlar karavanda yaşıyor. Cidden karavan tatillik bir olay yani. Neyse konuya dönecek olursak ben geldim. Taşındım buraya. Daha sonrasında bir arkadaşımla ortak olarak bu işe başladık. Ama bu tam bir ortaklık değildi. Giderlerimiz ortak, gelirlerimiz ayrıydı. Operasyonu olabildiğince birlikte yürütmeye çalışıyorduk. Ama tam bir ortaklık değildi. Çünkü ikimiz de birbirimizi çok iyi tanımıyorduk. Daha önce ortaklığımız olmamıştı. Bu şekilde bir iş yapmamıştık. Derken burada bazı dönemler, bazı dönemeçler atlattık. Amazon'un FBA limitlerini düşürdüğü dönemler oldu. İlk başlarda MF yapmıyorduk, sadece FBA yapıyorduk. Birçok ürünümüz geri döndü. Amazon'a kitap yollayamayacak konuma geldik. Daha sonra deposuz kaldık. Mallarımızı, malzemelerimizi kaybettik. Birçok para kaybettik. Cebimizdeki para 50 bin dolarlardan, yani toplam 100 bin dolarla bu işe başlamıştık. 10 bin, 15 bin dolarlara düştü. Çok böyle kötü bir dönem geçirdik açıkçası ama pes etmedik. Dedik ki madem öyle biz bu işi MF olarak da yapmamız lazım. MF de bilmeyenler için sizin kendi deponuzda depoladığınız
ve kargoladığınız ürünlere merchant fulfillment deniyor. Yani merchant olarak siz bunları kendiniz yapıyorsunuz. Hani Amazon'a gönderip Amazon'un depolama ve paketleme hizmetinden faydalanmıyorsunuz. Madem öyle dedik, merchant'a başlayacağız. Ona göre bir depo tuttuk. Büyük bir depo. Raflarımızı dizdik falan derken orada da çeşitli aksilikler oldu. Bunları da farklı bir videoda yine başımdan geçen aksilikler olarak anlatmak istiyorum. Daha sonrasında işte bir 2-3 ay zaman kaybımız oldu. İşe başladık. Başta kendimiz çalışıyorduk. Sonra ben dedim ki bir çalışan alacağım. Ortağım dedi madem öyle ben de alayım. Hani aslında tam bir ortaklık yok ama böyle hani yine şeyiz yani. Hani iletişim halinde aynı yerde yani böyle bir yarım ortağız yani, öyle söyleyeyim. Daha sonrasında o da dedi ben de alayım o zaman falan derken çalışanlarımızı almaya başladık. İş büyümeye başladı. İçerideki operasyon 2 kanaldan gidiyordu. Baktık böyle olmuyor. Dedik ki operasyonu teke düşürmemiz lazım. Hemen bir şirket açtık. %50-50 ortaklı halde şekilde. Daha sonra içerideki operasyonu teke düşürdük. Tamamen kurumsal bir hale getirdik olayı. Sistemimiz oturdu. İşi olabildiğince basit bir hale getirdik. İşin her noktasında bulunduk. Muhasebe, insan kaynağı, işte çalışma kısmı, amelelik kısmı, ne bileyim psikolojik savaş kısmı, çalışanlarla diyalog, motivasyon, her şey, işte satın alma, satma falan, reklamlama, her kısmını biz yaptık. Yani böyle cidden sıfırdan kazıyarak dipten zirveye kadar bu işi taşıdık. Tabii ki neye göre zirve, kime göre zirve? Bize göre zirve. Yani tabii ki zirvenin üstü her zaman var. Ben kendi açımdan konuşuyorum bunu. Bir ton mücadele ve çileden sonra sistemimiz oturdu, kurumsallaştık. Zaten en büyük hayalim, en büyük isteğim buydu. Bir an önce sadece kurumsallaşıp sistemin içinden çıkmak istiyordum. Allah'a çok şükür sistemimizi kurduk, oturduk. Şu an sistemin içinden çıktık. Depoya ara sıra uğruyoruz. Değişmeli olarak uğruyoruz. Ve gerçekten depo benim vaktimi almıyor. Orası adeta benim için bir pasif gelir halini aldı. Yani ayda on binlerce dolar kazandığım, cash flow'umun döndüğü bir yer halini aldı depo benim için. Ve bu da gerçekten hazzı ve keyfi çok başka bir şey. Şu an kendim yine daha önceden aklımda olan ve hayalimde olan bir projeye başlıyorum. Bu da nedir? Eğitim ve danışmanlık. E-ticaret eğitimleri ve e-ticaret danışmanlığı olarak. Bunu başta Amerika'da yaşayan Türk arkadaşlara yönelik yapıp daha sonra Türkiye'deki arkadaşlara yönelik programlar, hizmetler oluşturup sonrasında da eğitimlerimi tamamladıktan sonra firmalara ve markalara, yani bireysel markalara ya da kurumsal markalara yönelik danışmanlık yapmak istiyorum. Bu yolda şu an business'ımı inşa edip ekibimi, sistemi oluşturup daha sonra bu sistemin dışına tekrar kendimi almak istiyorum. Benim hayattaki mentalitem, bakış açım hep bu şekilde oldu. 2 yıl, 3 yıl sıkı çalışma, ardından sistemi kendi halinde gidebilecek şekilde bırakma ve onun artık kaymağını yeme kısmına gelme yani. Tabii ki bu süreçlerde, depo süreçlerinde günde 17-18 saat çalıştığım oldu. Haftalarca, aylarca off yapmadığım, tatil yapmadığım dönemler oldu. Ama şu an çok şükür her şey yolunda ve güzel gidiyor. Zaten sizlere de buradan bu sevinçlerimi, mutluluklarımı hep en saf ve temiz haliyle paylaşıyorum. Hiçbir şekilde burada yalan söylemiyorum, hayal satmıyorum. Sizleri kandırmaya yönelik bir harekette bulunmuyorum. Çünkü buna ihtiyacım yok. Bu eğitim ve danışmanlık noktasında da gerçekten size ve bana faydalı olmayacak hiçbir şeyi yapmayacağım. Sadece para kazanmak için yapacağım bir olay olmayacak bu. Buradaki temel önceliğim sizlere faydalı olmak ve bu yani verdiğim fayda sayesinde, oluşturduğum katma değer sayesinde de bir gelir elde etmek. Bunun karşılığında maddi ve manevi olarak almak. Tek beklentim bu. Burada gerçekten çok büyük projelerim var. Amerika'daki yasal olmayan kişilere yasal bir şekilde şirket açabilme, yasal bir şekilde işletme, iş sahibi olabilme gibi fırsatlar sunmak istiyorum. Türkiye'den buraya vize alıp gelemeyen insanlara iş sayesinde, yatırımcılık sayesinde vize aldırmak istiyorum. Burada statüsünü sağlayamamış insanlara bu vesileyle vize statü aldırmak istiyorum. Ve gerçekten sıfırdan 100'e tamamen birlikte gideceğimiz ve
herkese, hepimize fayda sağlayacak bir sistem kurmayı hedefliyorum. Allah'ın izniyle de bunlar olacak. Siz de aklınıza gelen ya da merak ettiklerinizi yorumlarda paylaşırsanız ona göre videolar çekmeye çalışacağım. Ve lütfen sizden tek ricam, bu videoları beğenin, yorum yapın, çevrenizde paylaşın ki ben de buradan aldığım motivasyonla ya da daha geniş kitlelere hitap ederek daha fazla içerik üretebileyim, daha fazla fikre ve daha fazla ne denir ona, daha fazla böyle network'e sahip olup sizlere daha faydalı olabileyim. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun.